Metalik çatışmaların yankıları Alex ve beni sarmalayan enkazın içinde kayboluyordu. Trenin çarpışması, raylardan çıkışı, her bir darbenin ardından ciğerlerime dolan toz ve duman. Ancak hiçbir şey Alex'in ağır yaralanmasının çoku kadar yıkıcı değildi. Metalik çatışmaların yankıları enkazın içinde bir labirent oluşturmuştu. Alex ile birlikte kaza sonrası başımızın üstüne yıkılan çelik parçaları arasında sıkışıp kalmıştık. Zorlu bir mücadele sonrasında Alex'in yardımıyla enkazdan çıkmıştım. Alex'in Gravity Gun'ı bize umut ışığı oldu. Çünkü bu enkazı tek başımıza asla kaldıramazdık. Evet, büyük patlamanın ardından tam 8 saat geçmişti ve kendime geldiğimde etrafımda duyduğum çıtırdayan cam sesleri beni adeta kendime getirmişti. Kafamı toparladım ve bir şekilde tren enkazından Gravity Gun ile çıkmıştım. Ancak özgürlüğümüze ulaşmış olsak da önümüzde daha büyük bir mücadele vardı. Öncelikle mağaradan geçmek ve eski madene ulaşmak zorundaydık. İlerlememize devam ettik. Alex'in babasıyla iletişime geçmek zorundaydı ve bir iletişim kulübesine ulaşmıştık. Korkunç bir sessizlik söz konusuydu ve etrafımızda tuhaf sesler belirmeye başlamıştı. Dikkate almadık fakat sonra olanlar olmuştu. Metalik yaratığın uzun bacakları ve iki gözüyle dolu gövdesi mağaranın karanlığında belirdi. Hunter adeta ölümün soğuk nefesini enselerimizde hissettiriyordu. Alex'i yaralayan bu acımasız robot bize karşı tehdit dolu bir duruş sergiliyordu. Alex acı içinde kıvranırken çaresizce yere yığıldı. Bir robotla başa çıkmak için elimizdeki tek şey umuttu. Hareket edemiyordum. Çünkü etraftaki kulübe çökmüş, enkazının arasından olanları çaresizce izlemekteydim. Tam o anda bir mucize gerçekleşti ve Vortiga'nın güçlü elleriyle birlikte bir ışık hüzmesi belirdi. Vortigand cesurca atıldı ve Hunter'a saldırdı. Metalik yaratıkla çetin bir mücadeleye girişirken bize bir umut ışığı doğdu. İşte o an yalnız olmadığımı hissetmiştim. Vortiga'nın yardımıyla olduğum yerden beni çıkardı. Alex'i yerde yatıyordu ve durumu çok ağırdı. Kanlar içerisindeydi. O an çaresizce Vortiga'nın umut dolu sözlerini dinlemeye başladım. Healing her will require more than I alone can conjure. Let me summon my kin. My kin will meet us at a sheltered location beneath the surface. We must move her there quickly. I will stabilize her if the free man will provide us with protection. Bu yaratıklar zaman zaman beklenmedik dostlar olabiliyorlardı. Vortiga'nın güçlü elleriyle birlikte Alex'i yerden alıp onun güvende olacağı aşağıdaki mağaralara doğru yola çıktık. Onun acılarına rağmen içimdeki umut büyüyordu. Madenin içinde direnişin outpost'u olduğunu öğrenmek ise bir dönüm noktasıydı. Belki de bu direnişçiler bize yardım edebilecek güçlü müttefiklerdi. Griggs ve Shackley'nin adlarını duyunca içimde bir sıcaklık hissettim. Belki sayıları azdı ama bu direnişçiler umudun hala var olduğunu bize hatırlatıyordu. Her bir adım, her bir nefes umut ışığını daha da parlak hale getiriyordu. Ve artık bu karanlıkta ilerlemek için bir nedenimiz daha vardı. Onun ismi umuttu. Karanlık ve tehlikeli mağaranın içinde Vortiga'nın önerisiyle bir umut ışığı belirmişti.
Alex'in iyileşmesi için Antilion larvası özütünü bulmak zorundaydık. Bu görev hiç kuşkusuz en zorlu mücadelelerimizden biri olacaktı. Vortigaux'un öncülüğünde Antilion Guard'ının koruması altındaki bu değerli özütü elde etmek için yola çıktık. Her adımda, her nefeste karşılaştığımız tehlikelerle mücadele ederek ilerledik. Koca bir yaratığın koruması altındaki larvaların olduğu yere ulaşmak için cesaretimizi toplamamız gerekiyordu. Engelleri aşarken Antilion Guardian'ın tehdidiyle karşı karşıya kaldık. Tehlikeli bir dansın içine girdik ve her adımda hayatta kalmak için mücadele ettik. Ancak Vortigaux'un bilgeliği ve benim kararlılığımla sonunda larva özütünü almayı başardık. Zorlu bir mücadelenin ardından özütü güvenli bir şekilde elde ettik ve Outpost'a geri dönmek için yola çıktık. Bu sefer umut daha da parlaktı. Alex'in iyileşmesi için gerekli olan özüte sahip olmak bize ilerlemek için yeni bir neden ve güç veriyordu. Her bir adım, her bir zorlukla dolu an bize direnişin gücünü ve umudunu hatırlatıyordu. Ve şimdi Outpost'a dönerken bu umut ve kararlılıkla dolu bu yolculuğun sadece başlangıcında olduğumuzu biliyorduk. Outpost'a dönüş, umut ışığının tekrar yakıldığı bir an gibiydi. Ancak karşımıza çıkan tehlike bunu hızla bastırmaya çalışıyordu. Antilyonların beklenmedik saldırısı bizi bir kez daha savaşın ortasına çekti. Her adımda, her nefeste hayatta kalmak için verilen mücadele daha da zorlaşıyordu. Karanlık yaratıkların çığlık çığlığa saldırılarıyla çevrili Outpost'un etrafında biz de bir savaşın içine sürüklendik. Vortigaux'ların güçlü enerji patlamalarıyla biz de elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Ancak Antilyonların sayısı ve saldırılarının şiddeti karşısında her an yenilgiye yakın hissediyorduk. Ancak hiçbir zaman pes etmedik. Grix ve Shekli ile birlikte direnişimizi sürdürmek için son gücümüze kadar savaştık. Zorlu bir mücadele sonunda nihayet Antilyon akınını püskürtmeyi başardık. Düşmanlarımızı geri püskürttük ve bir kez daha Outpost'un kontrolünü ele geçirdik. Ancak zaferimiz Alex'in iyileştirilmesi için daha da önemli. Vortigaux'lar hemen çalışmaya başladılar ve Alex'in yanına çökerek ona yardım etmeye başladılar. Savaşın yaralarını sarmak için bir araya gelmiştik ve artık birlikte daha da güçlüyüz. Bu zorlu savaş bize bir kez daha dayanma gücümüzü ve kararlılığımızı hatırlatıyordu. G-Man'in beklenmedik ortaya çıkışıyla birlikte tüm gerçeklik aniden silinmiş gibi hissediyordum. Dr. Freeman, I realize this moment may not be the most convenient for a heart-to-heart, but I had to wait until your friends were otherwise occupied. There was a time they cared nothing for Miss Vance, when their only experience of humanity was a crowbar coming at them down a steel corridor. When I plucked her from Black Mesa, I acted in the face of objections that she was a mere child and of no practical use to anyone. I have learned to ignore such naysayers when quelling them was out of the question. Still, I am not one to squander my investments, and I remain confident she was worth far more than the initial appraisal. That's why I must now extract from you
some small repayment owed for your own survival. See her safely to White Forest, Dr. Freeman. I wish I could do more than keep an eye on you, but I have agreed to abide by certain restrictions. Well, now, listen carefully, my dear. When you see your father, relay these words. Prepare for unforeseen consequences. Alexi'nin iyileşmesine odaklanmışken bu gizemli figürün belirmesiyle şaşkınlık içinde kala kaldı. O an düşüncelerimin bir karışıklık içinde girdiği, zihnimin bulanıklaştığı bir andı. G-Man'in soğuk ve sakin ifadesi çevremizdeki gerilimi daha da arttırıyordu. Alexi'nin hayatının önemini belirtirken sıradan bir görevi bile anlam kazandırdı. Üçüncü şahısların itirazlarına rağmen yaşamasına izin vereceğini söylüyordu. Bu sözler beni şaşkınlık içinde bırakıyordu. Kendi varlığı bile dünya üzerinde ne kadar az bildiğimizi ve ne kadar az kontrolümüz olduğunu hatırlatıyordu. Alexi'nin iyileşmesi için yapılan seansın ortasında yaşadığım bu şaşkınlık ve belirsizlik duygusu içimde derin bir kararsızlık yarattı. Ne yapacağımı bilemiyordum. G-Man'in mesajı tüm bu karmaşanın ortasında bir pusula gibi bana ilerlemem için yön gösteriyordu. Ancak ne olursa olsun kararlılığımı kaybetmeden ilerlemek zorundaydım. Alex nihayet uyanmaya başlamıştı. O hızla madenlerden dışarı çıktık ancak rahat bir nefes almadan önce bir kez daha karşılaştık Antilion Gordon ile. Bu sefer cesaretimizi topladık ve doğrudan tehlikeye karşı yüzleştik. Silahlarımızın ateşiyle yaratığı öldürmeyi başardık. Ancak adrenalin dolu mücadele kalbimizi hala çarptırıyordu. Sonunda bir araç bulmayı başardık ve White Forest'a doğru yola koyulduk. Hızla ilerlerken geçmişte yaşadığımız tüm zorluklar ve tehlikeler geride kalmış gibi görünüyordu. Ancak içimizde hala bir tedirginlik vardı. Çünkü bilinmeyen bir gelecekle karşı karşıyaydık. Yol boyunca bizi bekleyen tehlikelerin farkındaydık. Ancak kararlılığımızı asla kaybetmedik. Hızla ilerlerken güçlü bir mücadeleci ruhla White Forest'a doğru bir adım daha attık. İşte tam bu noktada yaşadığımız tüm aksiyon dolu anlar bir gerilim filmi gibi gözlerimizin önünden geçti. Ancak bu kez biz hikayenin kahramanlarıydık ve sonuna kadar ilerlemeye hazırdık. Combine Atwisher ile karşılaşma anı gerçekten de beklenmedik bir sürprizdi. Daha önce sadece ekranlarda gördüğümüz bu yaratıkların karşısında şimdi gerçek hayatta duruyordum. Alexi'nin ifadesindeki şaşkınlık ve iğrenme duygusu benim de içimde tuhaf bir rahatsızlık yarattı. Combine Atwisher'ın insan sinir dokusuyla beslendiğini öğrenmek gerçekten de karanlık ve rahatsız edici bir gerçekti. Bu yaratıkların ne kadar acımasız ve gizemli olduğunu bir kez daha görmek içimde bir korku uyandırmıştı. Ancak bu korku benim kararlılığımı kırmadı. Tam tersine daha dikkatli olmam ve Alexi'ye destek olmam gerektiğini hissettiriyordu. Bu beklenmedik karşılaşma beni daha fazla hazırlıklı olmam gerektiği konusunda uyarıyordu. Artık bu düşmanların ne kadar tehlikeli olduğunu daha iyi anlıyordum. Ancak bu bilgi beni yıldırmadı. Alex ile birlikte bu tuhaf dünyanın sırlarını çözmek için daha da kararlı bir şekilde ilerlemeye devam edecektim. Dog'un beklenmedik ortaya çıkışıyla birlikte atmosferde bir heyecan dalgası yayıldı.
Outlands'ta neredeyse White Forest'a ulaşmışken kapı nedeniyle arabayı durdurmak zorunda kaldık ve işlerin kontrolden çıkmasını beklemiyorduk. Ancak o anda yerde yatan bir Strider'ın uyanışını izledik. Neyse ki Doc hızla harekete geçti. Kendi iyiliğini düşünmeden hemen Strider'ın üzerine atladı ve muhteşem bir savaş başladı. Her bir hamlesi inanılmaz bir güç ve hızla geliyordu. Strider'ı alt etmek için verdiği çaba gerçekten de izlenmesi heyecan vericiydi. Birçok kez ezilmekten kıl payı kurtuldu ancak asla pes etmiyordu. Sonunda Strider'ın kabuğunu koparmayı başardı ve ardından beynini çıkararak onu öldürdü. Bu olağanüstü bir zaferdi ve Dog'un yeteneklerinin ne kadar etkileyici olduğunu bir kez daha gösteriyordu. Ancak zaferin tadını çıkarmak için çok fazla zamanımız yoktu. Dog hemen ardından bize bir meydan okudu ve yol boyunca heyecan verici bir yarış başladı. Dog'un hızı ve çevikliği gerçekten de inanılmazdı. O robot yapısı ve aklı, pratik zekasını ön plana çıkartıyordu. Adeta bir fırtına gibi yol alıyordu ve biz onunla yarışmak için elimizden geleni yapıyorduk. Beyaz Orman'a ulaşmak için bir yarışın içindeydik ve Dog'un hızıyla bu yolculuk daha da heyecan verici bir hal alıyordu. Yol boyunca çeşitli engellerle karşılaştık ve Dog her birini ustalıkla atlattı. Alex'in heyecanı ve benim usta şoförlülüğüm Dog'u yenmeme yetmemişti. Arabamızla ilerlerken adeta bir ekip oluşturmuştuk. Her bir viraj, her bir hızlanma heyecanımızı daha da arttırıyordu. Sonunda White Forest'a varmıştık ve Dog'un performansı gerçekten de etkileyiciydi. Yolda yaşadığımız bu heyecan verici yolculuk bizim için unutulmaz bir anı olarak kalacaktı. Alex ve ben birlikte bu zorluğun üstesinden gelmiş olmanın verdiği mutlulukla White Forest'a adımımızı atmıştık. White Forest'a ulaştığımızda beklediğimizden daha yorgun ve bitkin hissediyordum. Birbirini izleyen tehlikeler, zorlu mücadeleler ve sürekli tetikte olma hali bedenimi ve ruhumu aşındırmıştı. Alex'in yanımda olması güç veriyordu. Ancak içimdeki yorgunluk ve endişe bir türlü dinmiyordu. Combine saldırılarıyla karşılaşmak tüm bu yorgunluğun üzerine tuz biber olmuştu. Savaşın getirdiği stres ve endişe artık beni daha da derinden etkiliyordu. Her bir adım, her bir hareket daha da ağırlaşıyordu sanki. Ancak ne olursa olsun Alex ve diğerleriyle birlikte savaşmak için kendimi toparlamam gerekiyordu. Saldırıyı savuşturduktan sonra Citadel'den aldığımız önemli bilgiyi White Forest'taki diğer direnişçilere aktardık. Ancak bu içimdeki bitkinliği ve yorgunluğu gidermedi. Combine'ın asıl saldırısına hazırlanmaya başlamak bir yandan umut vericiydi ancak bir yandan da içimdeki endişeleri daha da arttırıyordu. Bu noktada her bir nefes alışımda hissettiğim yorgunluk ve bitkinlik bana artık ne kadar uzun bir yolculuğun ve ne kadar zorlu bir mücadelenin içinde olduğumu hatırlatıyordu. Ancak yine de içimde bir umut parıltısı vardı. Belki de bu savaşın sonunda nihayet özgürlüğe bir adım daha yaklaşacaktık. Savaşın başladığı an bir kaos ve yıkımın ortasında bulduk kendimizi. Strider'ların sayısının artmasıyla birlikte adeta gökyüzü dumanla kaplanmış gibiydi. Silahların patlaması, patlayıcıların havada uçuşması, çığlıklar ve çatışma sesleri her bir adımda içimizde bir deprem etkisi yaratıyordu. Dr. Magnus'un geliştirdiği Magnusum Device adlı bombanın hazırlanması ve kullanılması için yoğun bir çaba sarf ediliyordu. Her bir patlama, her bir Strider'ın düşüşü savaşın kaotik doğasını daha da derinleştiriyordu. Strider'ların saldırıları savunma hatlarımızı sarsıyor ve her an yeni tehlikeler doğuruyordu. Çatışmanın içinde adrenalin dolu bir hızla ilerliyorduk.
her bir Strider'ı yok etmek için var gücümüzle savaşıyordu. Ancak her bir adımda kayıplarımız da artıyordu. Arkadaşlarımızın düşüşleri yüreklerimizi paramparça ediyordu. Ancak bu kaotik ortamda bile direnişimizi sürdürmekte kararlıydık. Savaşın getirdiği bu kaos ve yıkım ortamında içimde bir umut parıldıyordu. Her bir Strider'ın düşüşü, her bir patlama özgürlüğe bir adım daha yaklaşmamızı simgeliyordu. Bu kaosun içinde direnişimizin gücünü ve kararlılığını bir kez daha hissediyordum. Ve belki de bu kaotik savaşın sonunda zaferin tadını birlikte tatmayı umuyordum. Biten bir savaş mıydı yoksa bedenen yorulan ruhum muydu? İşte orasını hiç bilmiyordum. Bu büyük savaşın ardından sonunda Citadel'deki portalı kapatma görevi önümüzde duruyordu. Geliştirdiğimiz roket bu amaca hizmet etmek için hazırdı ve son ayarlamaları yapmak için Citadel'den aldığımız bilgilerle hareket ettik. Her birimiz bu önemli görevin başarılması için son derece kararlıydı ve bu amaca ulaşmak için birlikte çalıştık. Roketi ateşlediğimizde içimde bir karışık duygu hakimdi. Hem heyecanlıydım çünkü bu uzun bir mücadelenin sonunda gelen zaferdi, hem de endişeliydim çünkü bu büyük bir riskle beraber geliyordu. Ancak hiç tereddüt etmeden roketi fırlattık ve sonuçtan umutlu bir şekilde beklemeye başladık. Portalın başarıyla kapanması içimde bir rahatlama hissi yarattı. Ancak bu sevincimiz kısa süreli oldu. Çünkü Citadel'deki belgeleri incelediğimizde Judith Mossman'ın Borealis gemisinde olduğunu öğrendik. Borealis'ın Aperture Science tarafından kullanılan ve çok önemli bir teknolojiye sahip olduğunu öğrenmek işlerin daha karmaşık hale geldiğini gösteriyordu. Dr. Kleiner bu teknolojinin bizim işimize yarayabileceğini savunurken Dr. Vance ise Borealis'ın kesinlikle yok edilmesi gerektiğini söylüyordu. Bu kararın alınması gereken birçok faktörü vardı ve bu noktada önümüzde duran seçeneklerin sonuçlarını dikkatlice düşünmemiz gerekiyordu. Karar verme aşamasında içimdeki karmaşık duygularla baş etmeye çalışırken bir sonraki adımı belirlemek için sabırla beklemeye karar verdim. Borealis'e gitmek üzere araca binmek üzereyken her şey tam da beklediğimiz gibi gitmiyordu. Alexi'nin babası Dr. Vance, G-Man'in iletmesini istediği sözleri duyduğunda bir şeylerin ters gittiğini hissetmiştim. Ardından Dr. Vance'ın bana G-Man'i tanıdığını ima etmesi kafamdaki soru işaretlerini daha da arttırdı. Ancak her şey çok hızlı bir şekilde değişmeye başladı. İki Edwisher'ın saldırısına uğradığımızda olaylar kontrolden çıkmaya başladı. Dr. Vance bizim güvenliğimizi sağlamak için kendisini feda etmeye karar verdi ve Edwisher'ları zorlayarak ölümünü kabul etti. Bu an adeta bir şok etkisi yarattı. O an acı dolu bir sessizlik çöktü etrafımıza. Ancak her şey bitmiş gibi hissettiğimizde imdadımıza yine Doc yetişmişti. O bizim için bir kurtarıcı gibi geldi. Onun mücadelesi Dr. Vance'ın fedakarlığının ardından gelen bir umut ışığı gibiydi. Alex, ah Alex, dizlerinin üzerine çöktü ve babasının cansız bedeni yanında hüngür hüngür ağlamaya başladı. Onun acısı çaresizliğimizi de beraberinde getiriyordu. Alexi'nin yıkılmışlığı ve kırılganlığı etrafımızdaki her şeyi sarıp sarmalıyordu. Onun gözyaşları içimizde bir derinlik yaratıyor ve kelimelerle ifade edilemeyen bir acıyı beraberinde getiriyordu. Gözyaşları sessizlik içinde yankılanıyordu. Bu sessizlikte sadece Alexi'nin hıçkırıkları duyuluyordu. Yıkılan bir dünyanın içinde biz de
çaresizce onun acısını paylaşıyordu. Ancak ne yapacağımızı, nasıl ilerleyeceğimizi bilemiyordu. O an bir umut ışığı gibi parlamış ve ardından hızla sönmüştü. Alex'in çaresizliği içimde bir boşluk bırakıyordu. Onun gözyaşları içimi paramparça ediyordu. Ancak bu acı dolu anın ardından güç toplamam ve bir sonraki adımı atmam gerektiğinin farkındaydım. Bu çaresizlik içerisinde bir şeyler olmaya başladı. Ama ne olduğunu anlayamıyordum. Sanki farklı bir evrenden bir şeyleri seziyor gibiydim. Ne olduğunu bilmiyordum. Fakat hissettiğim bu his sanki bir şeylerin olacağını gösterir niteliğindeydi. Evet, tam olarak şu anda etraf bükülmeye ve zifiri bir karanlığın olduğu bir portal açılmaya başladı. Peki bu tam olarak neydi? Critical seek medical attention. Gordon! Gordon! Wake up, Gordon. She's gone, Gordon. She's gone. Son of a bitch, it has unforeseen consequences. I knew it. When I get my hands on him, I'm gonna kill him. Right now. We got work to do.